Dünya, kozmik bir kaosun tam kalbinde, hassas bir fiziksel dengenin üzerinde durur. Güneş sistemimiz yalnızca yaşam veren bir ısı ve ışıkla değil. Aynı zamanda ölümcül kozmik ışınlar, yüksek enerjili radyasyon ve milyonlarca derecelik serbest elektron ve proton fırtınalarıyla çalkalanır. Bu kozmik tehditlerin boyutlarını dünyevi ölçülerimizle hayal etmek güçtür. Örneğin, ölümcül kozmik ışınlar, derin uzaydaki ölü yıldızlardan veya devasa süpernova patlamalarından fırlatılan ve ışık hızına yakın hızlarda seyahat eden ağır atom çekirdekleridir. Eğer kalkanımız olmasaydı, bu kozmik mermiler her saniye vücudumuzdan milyonlarca kez geçer ve hücrelerimizdeki DNA zincirlerini mikroskobik bir makas gibi acımasızca parçalardı. Yüksek enerjili radyasyon ise doğrudan güneşin püskürttüğü kesintisiz X ışını ve gama ışını tsunamileridir. Hastanede çektirdiğimiz tek bir röntgen filmi için bile kurşun yeleklerin arkasına saklanırken manyetosferin dışındaki korumasız uzay boşluğu aktif bir nükleer reaktörün tam kalbinde çırılçıplak oturmaktan farksızdır. Bizler bu acımasız astrofiziksel ortamda varlığımızı, gezegenimizin atmosferinin sınırlarını aşan ve uzayın derinliklerine uzanan o devasa elektromanyetik anomali yani manyetosfer sayesinde sürdürüyoruz. Bu devasa yapı, saniyede yüzlerce kilometre hızla çarpan plazma fırtınalarına direnen, esneyen ve her an yeniden şekillenen hiperdinamik bir astrofiziksel cephedir. Bu devasa kalkanın nasıl oluştuğunu anlamak için, ayaklarımızın yaklaşık 3000 kilometre altına, dünyanın merkezine inmemiz gerekir. Bilimsel veriler, gezegenimizin kalbinin iki farklı katmandan oluştuğunu gösterir. Merkezde, devasa basınç nedeniyle Güneş'in yüzeyi kadar sıcak ama katı halde bulunan demir-nikel alaşımlı bir iç çekirdek yer alır. Bu katı merkezin etrafını ise su gibi akışkan olan, erimiş sıvı metallerden oluşan dış çekirdek sarar. Dünya milyarlarca yıldır yavaş yavaş soğumaktadır. İlk bakışta soğuyan bir kütlenin muazzam bir ısı açığa çıkarması fiziksel bir paradoks gibi görünebilir. Ancak sır, maddenin faz değişiminde gizlidir. Dış çekirdekteki sıvı demir, soğumanın ve merkezdeki akıl almaz basıncın etkisiyle yavaş yavaş donarak kristalleşir ve merkeze tutunur. Bu kesintisiz kristalleşme süreci aslında katı iç çekirdeğin saniyede binlerce ton yeni demir kütlesi kazanarak yavaşça büyümesi anlamına gelir. Tıpkı atmosferdeki su buharının kar tanelerine dönüşürken, donarken havaya ısı salması gibi, sıvı demir de katı hale geçerken sahip olduğu fazla enerjiyi dışarı atmak zorundadır. Fiziğin gizli ısı, latent ısı, adını verdiği bu olay sonucunda katılaşan demir etrafına devasa bir termal enerji kusar. Açığa çıkan bu muazzam gizli ısı, üzerindeki sıvı dış çekirdeği alttan şiddetle kaynatarak tıpkı devasa bir kazan gibi sürekli yukarı doğru hareket etmeye zorlar. Bu termal kaynamaya konveksiyon adı verilir. Dünyanın içindeki bu sıvı, metal hareketinin nasıl devasa bir manyetik kalkana dönüştüğünü kavramak için ise fiziğin temel iki kuralını, Faraday ve Amper yasalarını hatırlamamız gerekir. Faraday'ın elektromanyetik indüksiyon yasası şunu söyler: İletken bir madde, örneğin erimiş demir, halihazırda var olan bir manyetik alanın içinde hareket ederse, o iletkenin içinde bir elektrik akımı doğar. Sistemin sıfırdan çalışmaya başlayabilmesi için, zayıf da olsa, önceden var olan bir ilk, tohum, manyetik alanın bulunması bilimsel bir zorunluluktur. Yani, mekanik hareketin elektrik enerjisine dönüşebilmesi için bu ilk kıvılcıma ihtiyaç vardır. Hidroelektrik santrallerindeki dev alternatörler tam olarak bu prensiple elektrik üretir. Amper yasası ise bu sürecin tamamlayıcısıdır. Üretilen her elektrik akımı kendi etrafında yeni bir manyetik alan yaratır. Peki ama milyarlarca yıl önce çakılan bu ilk kıvılcımın ne olduğunu ve nereden geldiğini bugün nasıl bilebiliyoruz? Cevap, ayaklarımızın altındaki kayaların hafızasında, yani paleomanyetizmada gizlidir. Bilim dünyasında lavların mıknatıslanma kuralı olarak bilinen bir olgu vardır. Bir yanardağ patladığında veya magma yeryüzüne çıktığında lavların içindeki demir mineralleri sıvı haldeyken tamamen serbesttir. Lav soğuyup katılaştığı an o demir mineralleri o saniyede ortamda bulunan manyetik alanın yönüne doğru dönük şekilde donar ve milyarlarca yıl boyunca bir pusula gibi o anı mühürler.
Elimizdeki bu jeolojik kanıtlar ışığında vardığımız son bilimsel kanaat şudur: evrenin ve Güneş sisteminin ilk dönemindeki bulutlar ve gazlar, Güneş'in ilk oluşum aşamasındaki güçlü plazma hareketleri nedeniyle zayıf bir arka plan alanı, bulutsu manyetik alanı üretiyordu. Dünya ilk eriyik halden katılaşmaya başladığında, bu dış alan ilk kayaların içine "oradaydım" imzasını attı. Özetle, o ilk kıvılcımı bugün laboratuvarda canlı gözümüzle göremiyoruz. Ancak uzaydan düşen milyarlarca yıllık taşların ve dünyanın en eski kristallerinin içine kaydedilmiş manyetik pusula izlerini okuyarak varlığından emin olabiliyoruz. Örneğin Avustralya'da bulunan ve dünyanın bilinen en eski katı maddeleri olan 4,2 milyar yıllık antik zirkon kristalleri üzerinde yapılan hassas testler, dünyanın o dönemde bile bir manyetik alana sahip olduğunu göstermektedir. Nature ve The Planetary Science Journal gibi prestijli bilimsel platformlarda yayımlanan makaleler, dünyanın merkezindeki devasa çekirdek dinamosu tam olarak devreye girmeden önce bile gezegenler arası gaz bulutlarından kaynaklanan ilkel bir manyetik alanın, ilk kıvılcımın, çevremizde hazır bulunduğunu doğrulamaktadır. Bunun aksini savunan bazı alternatif bilimsel teoriler de mevcuttur. Bu teoriler, ilk kıvılcımın uzaydaki gaz bulutlarından gelmediğini, genç dünyanın yüzeyini kaplayan devasa, sığ magma okyanuslarındaki küresel çalkalanmaların kendi geçici manyetik alanını ürettiğini öne sürer. İşte dünyanın içindeki sistem bu şekilde tetiklenmiştir. Dünyanın merkezindeki sıvı metal kütlesi, dış uzaydan veya erken magma okyanuslarından arta kalan bu zayıf ilk kıvılcım alanının içinde dönmeye başladığında bir alternatör gibi çalışmaya başladı. Dünya, batıdan doğuya doğru kendi ekseni etrafında dönerken, dış çekirdekteki ısınan sıvı demir dümdüz yüzeye doğru yükselmeye çalışır, ancak gezegenin bu dönüşü nedeniyle Coriolis kuvvetine maruz kalır. Tıpkı atmosferdeki kasırgaların kendi etraflarında fırıl fırıl dönerek şekil alması gibi, çekirdekteki dev sıvı demir nehirleri de bükülür. Batıdan doğuya doğru dönen gezegen, bu kaynayan sıvıları dönme eksenine paralel uzanan devasa ve kaotik sarmallara, tirbuşon benzeri sütunlara dönüştürür. Bu helezonik sıvı iletken sarmalları, var olan o zayıf ilk manyetik alanın içinde hareket ettikçe devasa elektrik akımları üretir. Faraday yasası. Üretilen bu akımlarda dev elektromıknatıslar gibi çalışarak yeni ve çok daha güçlü manyetik alanlar doğurur. Amper yasası. Ortaya çıkan bu yeni ve güçlü manyetik alan, elektrik üretimini daha da tetikler ve sistemi kendi kendini besleyen sonsuz bir döngüye sokar. Zayıf bir kıvılcımla başlayan ve bilim insanlarının jeodinamo etkisi olarak adlandırdığı bu kusursuz jeofiziksel motor, zamanla güçlenerek dünyanın dışına taşan, güneşe dönük yüzüyle yarıçapın 10 katı uzağa erişen ve uzayın derinliklerine uzanan devasa manyetosferi yaratmıştır. Uzay boşluğunda güneş rüzgarları adı verilen plazma akıntıları dünyaya çarptığında sükunet biter ve fiziksel bir şiddet başlar. Manyetosferin dış sınırı olan manyetopoz, süpersonik hızlardaki bu yüklü parçacık fırtınalarını karşıladığında muazzam bir şok dalgası, bow shock oluşturur. Ancak manyetosfer sadece dışarıdan gelen darbeyi savuşturan düz bir duvar değil, büyüleyici bir iç anatomiye sahip devasa bir organizma gibidir. Kalkanı aşmayı başaran yüksek enerjili güneş parçacıklarının bir kısmı, dünyanın hemen yörüngesini saran devasa, simit şeklindeki Van Allen radyasyon kuşaklarına hapsolur. İnsanlı uzay yolculukları ve uydular için en büyük engellerden biri olan bu ölümcül radyasyon havuzları, manyetosferin içindeki gizli tehlikedir. Üstelik bu kuşaklar, koro dalgaları adı verilen ve radyo alıcıları tarafından tuhaf, kuş cıvıltılarını andıran seslere dönüştürülen elektromanyetik dalgalar yayar. Bu karmaşık anatomide asıl hareketlilik gezegenin gece tarafında yaşanır. Güneş rüzgarlarının amansız baskısı, dünyanın manyetik alanını güneşe bakan tarafta ezerek sıkıştırırken, karanlık tarafta tıpkı bir kuyruklu yıldız gibi milyonlarca kilometre geriye doğru sündürür. Manyetokuyruk, magnetotail, adı verilen bu devasa uzantının kalbinde, kalkanı delip içeri sızmayı başarmış sıcak ve yoğun plazmanın biriktiği dev bir astrofiziksel depo yer alır. Plazma tabakası, plasma sheet.
Bu karanlık tabakanın tam ortasında ise manyetosferin en kritik ve dinamik sınırı olan nötr tabaka, neutral sheet, gizlidir. Nötr tabaka, kuyruğun kuzey ve güney yarısındaki zıt yönlü manyetik alan çizgilerinin birbiriyle temas ettiği ve manyetik kuvvetin aniden sıfıra düştüğü incecik, hassas bir sıfır noktasıdır. Bu görünmez bariyer, büyük oranda dışarıdan gelen enerjiyi saptırıp uzayın derinliklerine yönlendirmeseydi, güneş rüzgarları iyonosferimizi acımasızca aşındırır, tıpkı Mars'ın milyarlarca yıl önce başına geldiği gibi, atmosferimizi uzay boşluğuna savurur ve gezegenimizi kurak, ölü bir taşa çevirirdi. Manyetosferin işlevleri sadece atmosferi korumak veya gökyüzünü boyamakla bitmez. O, yeryüzündeki yaşamın ve teknolojinin sessiz garantörüdür. Göçmen kuşlar ve deniz kaplumbağaları okyanusları aşarken bu alanı içsel bir pusula gibi okurlar. Manyetoresepsiyon. Modern medeniyetimizde tamamen bu kalkana bağımlıdır. Kalkanın aşıldığı nadir anlardan birinde, 1859'da yaşanan ve Carrington olayı olarak bilinen devasa güneş fırtınasında, o dönemin telgraf hatları bile alev almıştı. Bugün böylesi bir fırtınanın kalkanı geçmesi, küresel elektrik şebekelerinin çökmesi, GPS uydularının kör olması ve internet altyapısının kavrulması demektir. Böylesine devasa ve aşılmaz bir elektromanyetik zırhın içinde yaşamak, akıllara dünya dışı ile iletişimimizin nasıl kopmadığı sorusunu getirebilir. Ay'daki astronotlara veya Mars'taki uzay araçlarına nasıl komut gönderebiliyoruz? Bu durum, kalkanın seçici ve zarif fiziğinde gizlidir. Manyetosfer sadece elektrik yüklü parçacıklara, plazma, proton ve elektronlar karşı fiziksel bir duvar örer. Oysa iletişim için kullandığımız radyo sinyalleri ve mikrodalgalar elektrik yükü taşımazlar. Bu nedenle güneş fırtınalarına karşı çelik bir kale olan manyetik alanımız, elektriksiz radyo dalgalarımız için şeffaf bir camdan farksızdır. Uzay ajansları sadece üst atmosferdeki iyonosferi delebilmek için çok yüksek frekanslı dalgalar kullanır. Böylece gezegenimiz ölümcül radyasyondan korunurken, bizler uzayın derinlikleriyle o şeffaf pencereden konuşmaya devam edebiliriz. Fakat bizi radyasyondan koruyan ve dış uzayla bağımızı koparmayan bu elektromanyetik zırh, kusursuz ve delinmez bir duvarda değildir. Güneşten gelen gezegenler arası manyetik alanın yönüne bağlı olarak kalkanımızda geçici çatlaklar oluşabilir. Dünyanın eksen eğikliği nedeniyle özellikle ekinoks aylarında, ilkbahar ve sonbahar, gezegenimizin manyetik ekseni ile güneş rüzgarlarının geometrik konumu öylesine hizalanır ki, güneşin manyetik alanı güney yönüne döndüğünde manyetosferimizle kusursuz bir şekilde kilitlenir. Manyetik birleşme. Daha da ürkütücüsü, kayalara mühürlenen o eski fosil pusulaları okuyan bilim insanları, ürkütücü bir gerçeği daha keşfetmiştir. Dünyanın manyetik alanı sabit değildir ve jeolojik kayıtlara göre her birkaç 100.000 yılda bir kutuplar tamamen yer değiştirir. Manyetik takla atar. Manyetik alanın ve savunmanın zayıfladığı bu evrelerde veya ekinoks fırtınalarının en şiddetli olduğu anlarda, kuyruk bölgesindeki o hassas nötr tabaka, tıpkı görünmez bir uzay fayı gibi aniden kırılır. Bu kırılma, manyetik birleşme, devasa bir enerji açığa çıkararak, plazma tabakasında biriken yüklü parçacıkları kozmik bir sapan gibi dünyanın kutuplarına doğru fırlatır. Kutuplardan iyonosfere giren bu parçacıklar, atmosferdeki oksijen ve azot molekülleriyle şiddetle çarpışır. Bizim romantik bir hayranlıkla izlediğimiz auroralar, kutup ışıkları, aslında gezegenimizin atmosferik bütünlüğünü korumak için verdiği o amansız jeomanyetik mücadelenin ve manyetik kuyrukta patlayan bu sapan etkisinin iyonize olmuş, parlayan kanıtlarıdır. Kutup ışıklarında kendini gösteren bu amansız ve kesintisiz çarpışmanın asıl nedeni, dünyanın uzayın karanlığında süzülen sıradan, durağan bir kaya parçası olmamasıdır. Gezegenimiz, kendi etrafında ekvatorda saniyede 460 metre hızla dönerken, Güneş'in etrafındaki yörüngesinde saniyede 30 kilometre gibi akıl almaz bir mermi hızıyla yol alır. Ve içinde bulunduğumuz Güneş sistemi, Samanyolu galaksisinin etrafında saniyede tam 220 kilometrelik bir çizgisel hızla savrulmaktadır. İşte bu çok boyutlu, baş döndürücü kozmik savrulmanın tam ortasında,
uzayın dondurucu karanlığı ile ölümcül fırtınaları arasında duran o görünmez cephede çarpışma bir an bile durmaz. Bizler bu akıl almaz hızların ve amansız kozmik savaşın ortasında milyarlarca yıl önce uzayın derinliklerinden miras aldığımız o cılız, ilk kıvılcımın bugün gezegenin kalbinde devasa ve kusursuz bir jeomanyetik kalkana dönüşmesi sayesinde sessizce nefes almaya devam ediyoruz.